Bazı kitaplar yalnızca bilgi taşır. Bazıları ise onları açan insanların hayatını sonsuza kadar değiştirir. Eğer bir gün eski bir kütüphanenin karanlık raflarında, kapağında tek bir isim bile yazmayan siyah deri kaplı bir kitap görürseniz, ona sakın dokunmayın. Çünkü Blackridge kasabasında yıllardır anlatılan bir efsaneye göre, o kitabı açan herkes ya aklını kaybetti ya da ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Üstelik en ürkütücü kısmı, kitabın kimse tarafından bulunmadığı söylenmesine rağmen, her birkaç yılda bir başka bir yerde yeniden ortaya çıkmasıydı. Bu gece anlatacağım hikaye, o kitabın peşine düşen son kişinin başına gelenlerle ilgili. Anlatacaklarımın ne kadarına inanırsınız bilmiyorum. Ama hikaye bittiğinde, eski kitaplara bakışınızın bir daha asla aynı olmayacağına eminim. Sislerle çevrili Blackridge kasabasında yaşayan Ethan Holloway, eski el yazmaları ve unutulmuş belgeler üzerine çalışan genç bir tarih araştırmacısıydı. İnsanlar onu sessiz, içine kapanık ve gecelerini tozlu arşivlerde geçiren biri olarak tanıyordu. Ethan'ın hayatı yıllardır aynı düzen içinde ilerliyordu. Sabahları belediye arşivine gidiyor, gün boyunca 100 yıllık belgeleri inceliyor. Akşam olduğunda ise taş döşeli dar sokaklardan geçerek küçük evine dönüyordu. Fakat o sonbahar akşamı aldığı tek bir mektup, yıllardır kurduğu düzeni sonsuza kadar değiştirecekti. Mektup koyu siyah bal mumuyla mühürlenmişti ve üzerinde gönderenin adı yazmıyordu. Zarfın içinden yalnızca kısa bir not çıktı. Blackmoor Manastırı'nın altında saklanan kitabı bul. Başkası senden önce ulaşırsa yalnızca sen değil, bütün kasaba kaybolacak. Ethan bunun anlamsız bir şaka olduğunu düşündü. Ancak notun yazıldığı kağıdın arkasında çocukluğundan beri boynunda taşıdığı kolyenin simgesi bulunuyordu. O sembolü bugüne kadar yalnızca annesinin eski günlüğünde görmüştü. Annesi yıllar önce açıklanamayan bir yangında hayatını kaybetmişti. Resmi raporlarda bunun sıradan bir ev kazası olduğu yazıyordu ama Ethan hiçbir zaman buna inanmamıştı. Annesi ölmeden birkaç gün önce sürekli aynı cümleyi tekrar ediyordu. Kitap asla açılmamalı. O zamanlar küçük bir çocuk olduğu için bu sözlerin anlamını kavrayamamıştı. Şimdi ise elindeki mektup, unutmaya çalıştığı bütün anıları yeniden canlandırıyordu. Ertesi sabah kasabanın en yaşlı sakinlerinden biri olan Graham Whitelock'u ziyaret etti. Graham, Blackridge'in geçmişini herkesten iyi biliyordu. Ethan mektubu gösterdiğinde yaşlı adamın yüzündeki bütün renk kayboldu. Elleri titreyerek sandalyeye oturdu ve uzun süre sessiz kaldı. Sonunda derin bir nefes aldı. O kitabın adı bile yüksek sesle söylenmez. Kara Büyü kitabı yüzlerce yıl önce mühürlendi. Onu arayan herkes ya öldü ya da delirdi. Eğer gerçekten seni çağırıyorsa artık geri dönemezsin. Ethan duyduklarına inanmak istemiyordu. Bilimsel düşünceye sahipti ve doğaüstü hikayeleri çocuk masalı olarak görürdü. Fakat Graham eski dolabından sararmış bir harita çıkardı. Haritada Blackmoor Manastırı'nın altındaki gizli tüneller ayrıntılı biçimde çizilmişti. Haritanın kenarında Latince yazılmış tek bir cümle vardı. Bilgiyi isteyen önce karanlığın bedelini öder. Ethan haritayı alıp ayrılırken yaşlı adam son kez seslendi. Oraya yalnız gitme. Ama Ethan'ın güvenebileceği kimse yoktu. Blackmoor Manastırı kasabanın birkaç kilometre dışında, ormanın en yüksek tepesinde yükseliyordu. Çatısının büyük kısmı çökmüş, taş duvarları yosunlarla kaplanmıştı. Rüzgar kırık kemerlerden geçerken uğultuya benzeyen sesler çıkarıyordu. Ethan ağır demir kapıyı ittiğinde içerisi yıllardır kimsenin girmediği kadar sessizdi. Karanlık koridorlarda ilerlerken yerde eski rahiplerin mezar taşlarını gördü. Bazılarının isimleri silinmişti, bazılarının ise yalnızca doğum tarihleri kalmıştı. Sanki ölüm tarihlerini biri kazımıştı. Haritaya göre sunağın arkasındaki taş duvarın altında gizli bir geçit bulunuyordu. Uzun uğraşlardan sonra taşlardan biri yerinden oynadı ve dar bir merdiven ortaya çıktı. Aşağıdan gelen hava, nemle birlikte yanmış odun kokusu taşıyordu. Merdivenlerin sonunda yuvarlak bir oda vardı. Odanın tam ortasında siyah taşlardan yapılmış bir masa duruyordu. Masanın üzerinde ise zincirlerle bağlanmış kalın bir kitap bulunuyordu. Zincirlerin üzerinde eski semboller parlıyordu. Ethan kitabı görünce istemsizce birkaç adım geri çekildi çünkü odanın sıcaklığı aniden düşmüş. Nefesinden çıkan buhar gözle görülür hale gelmişti. Tam o sırada arkasından ayak sesleri duyuldu. Döndüğünde uzun siyah paltolu bir adamın kendisini izlediğini gördü.
Adam kendini Victor Ashcroft olarak tanıttı. "Yıllardır seni bekliyorum Ethan. Çünkü kitabı yalnızca sen açabilirsin." Ethan şaşkınlık içinde geri çekildi. Victor, annesini tanıdığını söyledi. Yıllar önce aynı kitabı bulduklarını fakat annesinin kitabı mühürlemeyi seçtiğini anlattı. Victor ise o gün kaçmayı başarmıştı. Şimdi kitabı açarak yarım kalan işi tamamlamak istiyordu. Ethan bunun nedenini sorduğunda adamın gözlerinde tuhaf bir parıltı oluştu. "Çünkü ölüm yalnızca zayıflar içindir. Bu kitap yaşayanlarla ölüler arasındaki kapıyı açıyor." Ethan buna inanmasa da odadaki havanın giderek ağırlaştığını hissediyordu. Kitabın zincirleri kendi kendine hafifçe titreşmeye başlamıştı. Victor cebinden eski bir anahtar çıkardı. Anahtar zincirlerin kilidine tam uyuyordu. Ethan onu durdurmaya çalıştı ama adam beklenmedik bir güçle onu duvara savurdu. Zincirler çözülmeye başladığı anda bütün manastır sarsıldı. Tavandan taş parçaları düştü. Kitabın kapağı yavaşça açıldı ve sayfalar rüzgar olmamasına rağmen hızla çevrilmeye başladı. Sayfalarda yazılar yerine siyah gölgeler hareket ediyordu. Ethan gözlerini ayırmaya çalıştı ama başaramadı. Kitabın içinden gelen fısıltılar önce anlaşılmazdı. Sonra yavaş yavaş annesinin sesi duyulmaya başladı. "Kapat onu Ethan, sakın dinleme." Victor yüksek sesle bilinmeyen bir dilde okumaya başladı. Odanın taş duvarlarında kırmızı çizgiler belirdi. Zemindeki semboller parlamaya başladı. Kitabın ortasından yükselen siyah duman tavana ulaştığında insan şeklini aldı. Fakat bu insanın yüzü yoktu. Yalnızca karanlıktan oluşmuş boş bir silüet gibi görünüyordu. Ethan geri çekilirken yaratığın başını yavaşça ona çevirdiğini hissetti. Gözleri olmadığı halde bakışlarının ağırlığını hissedebiliyordu. Victor heyecanla diz çöktü. "Efendim, yüzyıllardır dönüşünüzü bekliyorduk." Ancak yaratık hiçbir cevap vermedi. Birkaç saniye sonra uzun siyah kolunu uzattı ve Victor'un yüzüne dokundu. Adam çığlık atmaya başladı. Derisi birkaç saniye içinde yaşlandı, çatladı ve gri bir taşa dönüştü. Victor gözlerinin önünde parçalanarak yere dağıldı. Ethan dehşet içinde kaçmaya çalıştı fakat çıkış yolu kaybolmuştu. Merdivenlerin bulunduğu yerde artık düz bir taş duvar vardı. Kitabın sayfaları kendiliğinden son bölüme geldi. Burada yalnızca tek bir cümle yazıyordu. "Kapıyı açan, onu kapatacak kanı da taşır." Ethan bu sözün anlamını düşündüğü sırada çocukluğunda annesinin söylediği eski bir duayı hatırladı. Yıllardır unuttuğunu sandığı kelimeler zihninde tek tek belirmeye başladı. İstemeden yüksek sesle okumaya başladı. Her kelimeden sonra odadaki gölgeler geri çekiliyor, yaratığın bedeni parçalanıyordu. Kitap ise öfkeyle titriyordu. Yaratık Ethan'a doğru ilerlediğinde bütün odanın ışığı söndü. Karanlığın içinde yalnızca kitabın sayfaları parlıyordu. Ethan duasını bitirdiği anda kitabın kapağı büyük bir gürültüyle kapandı. Zincirler hiçbir insan eli değmeden yeniden yerine oturdu. Yaratık son kez korkunç bir çığlık attı ve siyah duman haline dönüşerek kitabın içine çekildi. Aynı anda duvar yeniden açıldı. Merdiven görünmüştü. Ethan kitabı yerinde bırakıp koşarak yukarı çıktı. Arkasına baktığında bütün manastır çökmeye başlamıştı. Sabah güneşi doğarken Ethan ormanın kenarına ulaşmayı başardı. Arkasına döndüğünde Blackmoor Manastırı'nın bulunduğu tepede yalnızca büyük bir taş yığını vardı. Sanki o yapı yüzyıllar önce tamamen yok olmuş gibiydi. Kasabaya döndüğünde kimse Victor Ashcroft adını hatırlamıyordu. Belediye kayıtlarında böyle biri hiç yaşamamıştı. Graham Whitelock ise Ethan'ı görünce sessizce başını eğdi ve yalnızca tek bir soru sordu. "Kitap hala orada mı?" Ethan cevap vermedi. Çünkü cebinde, manastırdan çıkarken fark etmeden aldığı küçük siyah bir anahtar duruyordu. Aylar geçti. Ethan yaşadığı olayları unutmaya çalıştı. Fakat her gece aynı rüyayı görüyordu. Sonsuz karanlığın içinde zincirlenmiş kitabın kapağı yavaşça aralanıyor. İçinden aynı fısıltı yükseliyordu. Henüz bitmedi. Bir gece çalışma masasının üzerinde duran çekmeceden metal sesi geldi. Çekmeceyi açtığında siyah anahtarın kendi kendine dönmeye başladığını gördü. Ardından odanın kapısı yavaşça açıldı. Koridorda kimse yoktu ama yerde ıslak ayak izleri beliriyordu. İzler ağır ağır çalışma odasına kadar geliyor, tam kitabın olması gereken boş noktada sona eriyordu. Ethan o anda korkuyla anladı ki kara büyü kitabı yok edilmemişti. O yalnızca yeni sahibini bekliyordu ve görünmeyen karanlık. Yıllar önce annesini bulduğu gibi şimdi de onu seçmişti.
O geceden sonra Ethan Holloway bir daha kimse tarafından görülmedi. Polis evinde hiçbir mücadele izi bulamadı. Masasının üzerinde yalnızca eski, siyah deri kaplı bir kitap duruyordu. Kimse onun oraya nasıl geldiğini açıklayamadı. Kitabı açmaya cesaret eden ise bugüne kadar hiç olmadı. Çünkü Black Ridge kasabasında hala aynı söylenti fısıldanır. Bazı kitaplar okunmak için değil, sonsuza kadar kapalı kalmak için vardır.